Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Fırat. Bugün mükemmel bir video ile sizlerin karşısındayım. Bugün sizlere Polkadot parachain'lerinden ve Polkadot cüzdan kurulumundan bahsedeceğim. Şimdi Polkadot parachain'lerinden başlayalım. Ama ilk olarak parachain'leri anlayabilmemiz için Polkadot'un neyi amaçladığını, ne gibi sorunları çözmek istediğini anlamamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden kısaca size Polkadot'tan bahsedeceğim. Polkadot birden fazla blockchain'i tek bir ağa bağlayan bir kripto paradır. Bu bağlantılar sayesinde de ağlar arası veri aktarımını mümkün kılabilmektedir. Polkadot yönetişim ve ölçeklenebilirlik sorunlarını çözmek için ortaya çıkmıştır. Polkadot'un ana bileşenlerine geldiğimizde bugün sizlere iki ana bileşeninden bahsedeceğim. Relay Chain ve Parachain. Relay Chain ana zincir olarak geçer. Parachain ise Polkadot'un bir çoklu işlem yapabilmesine olanak sağlayan bileşenidir. Polkadot'un az önce ölçeklenebilirlik sorununu çözmeyi amaçladığını sizlerle paylaşmıştım. Şimdi bu ölçeklenebilirlik sorununu nasıl çözdüğünü irdeleyelim biraz. Şimdi parachain üzerinde gerçekleştirilen işlemler, bu arada bu temsili bir video ve daha iyi anlaşılması için olan bir fotoğraf olduğu için biraz daha böyle kapsamlı dışarıdan baktığımızda relay chain yani ana chain'in üzerinde burada parachain'lerin çok fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi buna nazaran bu görselden ilerlerken bir parachain üzerinde yapılan işlemler burada ölçeklendirildikten sonra ana zincir olan relay chain'e geçer ve orada doğrulanmasını tamamladıktan sonra işlem gerçekleştirilmiş olur. Bu sadece bir örnek. Burada birden fazla parachain'in bunları yaptığını düşündüğümüzde ne kadar çok işlemi ne kadar hızlı yapabildiğini gözümüzün önünde canlandırabiliyoruz. Ve bu sayede de Polkadot normalde çok fazla bir ağ trafiği olması gerekirken bu sayede herhangi bir ağ trafiğinden kurtulmuş olup hem de işlemlerin olabildiğince hızlı gerçekleşmesine olanak tanıyor. Şimdi Polkadot'tan bahsettik. Artık parachain'lere yavaş yavaş geçebiliriz. Tabi biz aslında parachain'leri ilk defa bu videoda bahsetmiyoruz. Daha öncesinde Twitter hesabımızda DOT diye paylaştığımızda o zamanlar DOT 30 dolardı. Şimdi baktığımızda bugünkü sert düşüşe rağmen 41 dolarlarda kendi seviyesini korumaya devam ediyor. 46 dolarlara kadar yükseldi. Aynı zamanda başka bir tweette de yine parachain'lerin başladığından size bahsetmiştik. Şimdi artık bu videoda daha detaylı anlatımımızı göstereceğiz bir noktada. Şimdi Polkadot parachain'lerine projeler kiralayacaklar ve bu kiralama işlemini de müzayede diye bahsedilen açık arttırmaları kazanarak yapacaklar. Bunu iki şekilde yapabilir projeler. Ya kendi ellerinde çok yüklü bir miktarda DOT tutarak bunları yatırarak ya da müzayede diye bahsettiğimiz kısmı şöyle anlatabilirim. Crow Loan ya da kitle kredisi başlığı altında bizim gibi yatırımcılardan DOT toplayarak ve bu topladıkları DOT'larla da müzayedeyi kazanarak bu parachain slotlarını belli süreliğine kiralama imkanına erişecekler. Şimdi bu aslında Polkadot daha öncesinde bu parachain'i yapabilecek bir teknik yeterlilikte değildi. Ve bunları zaman içinde başardı ve kendi üzerinde parachain'leri gerçekleştirmeden öncesinde kendi kanarya ağı olan Kusama'da bunu denedi ve başarıyla gerçekleştirdi ve hala da sürdürmeye devam ediyor. Bizim Kusama parachain'leri ile alakalı detaylı bir bilgi isterseniz kanalımızdaki bu videoyu izleyebilirsiniz. O zaman da ön sıralarda yerimizi almıştık. Şimdi Polkadot parachain'lerinde de bunu sürdürmeyi hedefliyoruz. Daha sonrasında bu müzayedeler şimdi burada Parachains info sitesine gittiğimizde burada daha öncesinde Kusama ağında parachain müzayedelerine katılmış olan projeleri görebiliyoruz. Burada Altair, Basilix bunlar kazanan projelerden bazıları ve biz bunlara da zamanında katılmıştık. Burada Polkadot kısmına tıkladığımızda bu Polkadot parachain'lerine katılmak için duyuru yapması beklenen, daha doğrusu hani yapmayı hedefleyen projeleri burada bir arada görüyoruz. Şimdi buradan da Action kısmına tıkladığımızda burada Kusama açık arttırmalarını birinci olarak tamamlamış bazı projelere yer vermişler. Burada Kusama başına kazanılmış ödül miktarı, tokenlarının price'ı ve all time high'larını görebiliyoruz. Şimdi
Bir kusama yatırdığımızda Moonriver örneğinden gidersek 5162 dolarlık bir kazanç sağlamış oluyor yatırımcı. Ama aynı zamanda baktığımızda Bifrost Finance'de de yine aynı şekilde bir kusama yatıran yatırımcı 75 dolarlık bir kazanç sağlamış. Şimdi buradaki farkı göz önünde tuttuğumuzda yatırım yapacağımız projeyi çok detaylıca araştırıp ona göre giriş yapmamız gerekiyor. Çünkü o proje yayınlandığında, yani ortaya çıktığında o zamanki hype'lar vesaire, bunlar buradaki kazandırma oranlarında çok önemli başrol özellikler diyebilirim size. Ve burada normal ön satışlardan farklı olarak şöyle anlatayım. Normal bildiğimiz ön satışlar, biz bir para yatırıyoruz ve yatırdığımız projenin paramız karşılığında token'ını alıyoruz. Ama yani para vermiş oluyoruz. Burada ise, yani Crowdlands sisteminde ise biz projelerin Polkadot ağına yerleşmesi ya da burada Kusama ağına yerleşmesi için yatırımlarımızı oraya kilitliyoruz ve belli süreler karşılığında bu. Ya Kusama'da bu 1 yıldı, Polkadot'ta ise 2 yıl olacak. Buraya kilitlediğimizde herhangi bir staking ödülü vesaire hiçbir şey alamıyoruz. İstediğimiz zaman bu yatırımlarımızı geri çekemiyoruz. Orada süre biteseye kadar, yani süre bitimi de şöyle aslında. Bu projelerin para chain'leri kiralama süresi bittiğinde bizim paralarımız otomatikman kendi hesaplarımıza geri yollanacak. Biz buraya yatırımlarımızı yaptık şimdi ve karşılığında da projeler bu ağlara girmelerine destek olduğumuz için kendi proje tokenlarından bize ödül veriyorlar. Yani böyle değerlendirebiliriz. Yani aslında hem paramızı yatırıyoruz, orada kilitli kalıyor. Bunun karşılığında projelerin tokenlarından elde ediyoruz ve aynı zamanda bizim yatırdığımız tokenlar orada duruyor. İleride bunlar cüzdanlarımıza geri dönecekler. Yani kaybettiğimiz bir şey yok aslında, ama yine de çok uzun vade bir yatırım olduğu için neye yatırmamız gerektiği hakkında detaylı araştırmamızı yapmamız gerektiğini tekrardan belirtmek isterim. Burada şimdi Polkadot kısmına geldiğimizde 11 Kasım'da ilk müzayede başlayacak ve 16 Kasım'a kadar ilk 5 hafta, yani 5 müzayede birer hafta arayla devam edecek. Devamına baktığımızda 6. müzayede 23 Aralık'ta başlayarak 10 Mart'a kadar devam edecek. Ve bu müzayedeler arasında da ikişer haftalık zamanlar olacak. Bu şekilde yayınladılar. Genel olarak bahsetmek istediklerim bu kadar. Bu aynı zamanda şöyle diyeyim size, bir seri videosu olacağı için bir sonraki videomuzda da bu para chain'lere nasıl katılacağımızı, bunlarla alakalı detaylı bilgileri vereceğim. O yüzden kanala abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi de Polkadot cüzdan kısmına geçebiliriz. Polkadot cüzdanı için Polkadot JS yazdığımızda Google'a, burada çıkan ilk sayfaya yazıyoruz ve Extension kısmına tıklıyoruz. Extension kısmına girdiğimizde burada detaylı olarak ne yapılması gerektiğini bahsetmiş. Ben de kendi Polkadot cüzdanımı Google Chrome'dan kaldırdım ve sizlerle birlikte tekrar bir cüzdan oluşturacağım. Örnekleyip daha iyi olması, yani anlaşılması açısından. Burada geldik, Chrome'a ekle dedik, uzantıyı ekle dedikten sonra burada eklendi dedi. Burada yapboz parçasına tıkladığımızda aynı MetaMask ve Phantom cüzdanlarında olduğu gibi burada iğneye bastığımızda artık sürekli burada sabit bir şekilde duracak. Şimdi buraya tıkladığımızda bizden onay istiyor. Bu onayı veriyoruz ve şimdi ilk defa Polkadot cüzdanı yükleyenlerin karşısına böyle bir şey çıkacak. Burada cüzdan oluşturmak için bu artı tuşlarına basarak ilerleyeceğiz. Ama bundan önce kullanımla alakalı ayarlar tuşlarına bir göz gezdirelim birlikte. Burada light ve dark modları var. Hangisini tercih ederseniz kullanabilirsiniz. Onun haricinde dil seçimi var. Burada Türkçe de var ama ben İngilizce kullanmayı tercih ediyorum. Onun haricinde genel olarak ayarlar kısmı bu şekilde. Şimdi cüzdan açmayı birlikte gösterelim, devam edelim. Buraya tıkladığımızda Create New Account diyor. Buraya tıklıyoruz. Bize burada 12 tane kelime veriyor. Bu kelimeler bizim için, yani cüzdanımızın güvenliği için had safhada önemliler. O yüzden bunları kopyalayıp telefon ya da cüzdan haricinde bir kağıda not alırsanız sizin için gerçekten daha iyi olur. Çünkü yani bu kelimeler kaybolduğunda cüzdana erişiminiz ortadan kalkar ve içerideki yatırımlarınızı bir daha ulaşamama riskiniz var, öyle söyleyeyim. O yüzden bunları güvenli bir yerde saklamanız gerekmekte. Bunları kopyaladıktan sonra buradaki onaya basıyoruz ve next step diyoruz. Şimdi bizden bir tane, yani açacağımız hesabın ismini istiyor. Biz video olduğu için deneme hesabı açıyorum zaten. Kripto kurdu deneme diye bir hesap açalım. Burada bizden ikinci sekmede bir tane şifre istiyor. Bir tane şifre yazalım. Bu şifre olabildiğince uzun olması sizin için daha iyi. Ben deneme hesabı olduğu için çok uzun tutmuyorum. Bu şifreleri yazdıktan sonra teyit için bir kez daha yazmamızı istiyor. Buraya basıyoruz ve cüzdanımız oluştu. Cüzdanımız oluştuktan sonra burada 3 nokta var. Şimdi allow use on any chain.
Şimdi size Polkadot'un çok zincirli bir ağ yapısı olduğundan bahsetmiştim. O yüzden burada çok fazla seçenek var. Biz videoda bahsettiğimiz gibi Polkadot'un ve Kusama'dan bahsetmiştik. Şu anda da kullanacağımız Polkadot zinciri. O yüzden bunu seçtiğimizde artık cüzdanımız Polkadot ağındaki adresimizi bize gösteriyor. Bu kenarda dursun. Yani kullanacağımız zaman buna gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü farklı bir adres, farklı bir ağın adresine farklı bir ağdan yollama yaparsak paramızı kaybetme riskimiz var. Buna çok dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Buraya artıya tıkladığımızda burada birden fazla seçenek olduğunu görüyorsunuz. Bu kısım import account kısmı 12 tane kelimeni yazarak daha önceden bir hesabın varsa buna erişim imkanı sağlıyor. Bir de burada dosya ile birlikte JSON file dedikleri bu dosyayla cüzdan açma diye bir seçenek var. Gelin birlikte bunun da örneklemesini yapalım. Tıkladığımızda burada yeni bir sekme açıyor bize. Buraya diyor ki buraya tıkla ve o bahsettiğin cüzdanın dosyasını şey yap. Ben daha önceden kendi cüzdanımın dosyası benim buradaydı zaten. Bunu tıkladığımda zaten direkt kendi adımda olan hesabımı görüyorsunuz. Buraya bir tane şifre belirlemenizi istiyor. Bunu yazıyorsunuz. Restore dedikten sonra direkt karşınızda daha önceden açmış olduğunuz hesabınız da çıkıyor. Şimdi buraya bir de para gönderme kısmıyla ilgilenelim. Burada şimdi Polkadot zaten seçili. Adresimiz de burada. Kopyala tuşuna bastığımızda şu an Binance kullanıyorum. Hani hali hazırda aktif olarak hani rahat diye. Şimdi buradan Dot'u zaten daha öncesinde seçmiştim. Şimdi adres defterinden seç dediğinde benim burada beyaz listeye eklemiştim zaten kendi adresimi. O yüzden direkt basıyorum. Zaten tekrar gelin birlikte bakalım. Cüzdan adresimin aynı olduğunu görebilirsiniz. Buraya yatırmak istediğimiz miktarı yazdıktan sonra yollama tuşunu onaylıyoruz. E-posta ve telefona gelen onay kodunu da yazdıktan sonra yollama işlemimiz tamamlanıyor. Ama bunu ilk defa yapacak olan arkadaşlar küçük miktarlarla deneme yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü hani illaki yanlış bir şey yapılabilitesi olan bir durum. Ve hani yanlış bir şey yapıldığında sonrasında uğraşmanıza gerek yok. Ufak bir miktarla yollayın. Cüzdanınıza gelirse eğer cüzdanınıza sonrasında de büyük miktarlarla yani asıl yapmak istediğiniz miktarlarla devam edebilirsiniz. Şimdilik anlatmak istediklerim bu kadar. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.